Kızlar önünde duruyor, böyle para atıyor, çocuklar atlıyor, saçıyor mu? Hayır. Bir genç kız bir erkeğin önünde, bu erkek padişah bile olsa, böyle yerlere kendini atıp para toplayamaz. Bütün erkekler kaybolur, çekilir. Hanımlara denilir ki altın yol sizin için müsait. Tüm koridor altın para saçılıdır. Altın yol ismi buradan geliyor. Bu gördüğünüz merdiven işte o meşhur merdiven. Kardeşim Mahmud'u öldürün demiş. Kapıyı kırıp girmişler. Osmanlı tarihinde ilk kez haremin kapısı kırılıyor. Erkekler zorla içeri dalıyorlar. Hemen yan odada bir bakıyor, bir mangal. Üzerine kıpkırmızı kül var. Ateş. Hemen onu alıyor. Buradan tepelerine bir saçıyor bunları. Onu oyalıyorlar. Sultanı size hazırlıyoruz, hazırlıyor. Ne hazırlıyoruz? Öldürmüşler. Kapıyı bir kırıyorlar, bir giriyorlar. 3. Selim kanlar içinde yerde. Para dağıtıyor. Kız öğrencilere de burada dağıtıyor. Nasıl yani? Kızlar önünde duruyor, böyle para atıyor, çocuklar atlıyor, saçıyor mu? Hayır. Bizde kadın çok kıymetlidir. Bir genç kız bir erkeğin önünde, bu erkek padişah bile olsa, böyle yerlere kendini atıp para toplayamaz. Kadının, kızın onuru ayaklar altına alınmaz. Bu bir merasim bile olsa. Erkeklere yapıyorlardı. Gözümle gördüm. Levni'nin minyatürleri var. Paraları böyle saçıyorlar. Hepsi yerlerde. Ama kızlarda böyle bir şey yok. Ne oluyordu biliyor musunuz? Padişah, bomboş bu avlu, koridor geliyordu buraya. Koridorun başına elindeki para kesesini saça böyle gidiyordu. En son koridorun bittiği yerde kuşhane kapısı var. Kuşhane kapısından padişah gönderiyorlardı. Kapılar tırkazlanıyordu. Bizim memlekette öyle denir. Kitleniyor, kapılar dayaklanıyor. Sonra bütün erkekler kaybolur, çekilir. Hanımlara denilir ki altın yol sizin için müsait. Ve usta ve kalfalar bütün genç kızları buraya getirirler. Ve onlar bu koridora bir saldırır. Niye? Çünkü koridora kızlar ilk girdiği anda bütün koridor altın para saçılıdır. Altın yol ismi buradan geliyor. Ve bu şekilde para toplaya kızlar ilerlerler. Biz de ilerleyelim. Yani genç kızlar için bile bakın ne kadar kibar, nazenin düşünmüşler. Bu merdiven çok kıymetli. Yolu tıkamadan yine böyle kenarlarda duralım. Bu gördüğünüz merdiven işte o meşhur merdiven. Cevri Kalfa'nın o 2. Mahmud'u, şehzadeyi, kadıncağız koşmuş oraya. Şehzade dairesi orada gördünüz. Çocuğu oradan yakalamış, buraya geldi. Tam buraya geldiğinde şurada kuşhane kapısı var. Şimdi biz oradan çıkacağız. O kapıda tabii 4. Mustafa'nın abisinin emriyle adamları kardeşim Mahmud'u öldürün demiş. Kapıyı kırıp girmişler. Osmanlı tarihinde ilk kez haremin kapısı kırılıyor. Erkekler zorla içeri dalıyorlar. Yok bunun ikinci bir örneği. Giriyorlar, şehzadeyi arıyorlar. Tam kadıncağız burada, bir geliyorlar mı öldürmeye, ellerine kılıçla tam şuradan. Kadın şuradan koşuyor, şehzade elinde yukarı. Buradalar adamlar. Hemen yan odada bir bakıyor, bir mangal. Üzerine kıpkırmızı kül var. Ateş. Hemen onu alıyor. Buradan tepelerine bir saçıyor bunların. Bunlar böyle can havliyle yanarken çocuğu alıyor, dama kaçırıyor. Ve sonra tabii o sırada Alemdar Mustafa Paşa kapıda bekle Alemdar'ı oyalıyorlar. Alemdar da kapıya gelmiş. Sultanımız Selim Han'ı, 3. Selim'i tahta çıkarmak için bekliyor. Selim Han'ı isterim diye. Onu oyalıyorlar. Sultanı size hazırlıyoruz. Ne hazırlıyoruz? Öldürmüşler. Cenazesini kapının önüne yatırmışlar içeriye. Kırın kapıyı diyor. Alemdar anlıyor, bir oyun var. Kapıyı bir kırıyorlar, bir giriyorlar. 3. Selim kanlar içinde yerde. Hani padişah öldürülürken kan akıtılmazdı. Kanı kutsaldı ancak boğulurdu. Yani gözü döndüğü zaman darbecilerin yapacağı her şey ortada. Yerde. Şehzadeyi kurtaralım, Mahmud'u kurtaralım diyor Alemdar. Adamları etrafa yayılıyorlar. Adamların bir kısmı buraya geliyor. Tabii Cevri Kalfa'yı takip edenleri yakalayıp öldürüyorlar. Şehzade yok. Ara damda kubbelerin arasında Cevri Kalfa'ya sarılmış 2. Mahmud'u buluyorlar ve padişah ilan ediyorlar. Tabi 2. Mahmud bu koridorlarda nasıl bir travma yaşadıysa ben istemiyorum artık buraları diyor. Ve Dolmabahçe ahşap bir konak yaptırıp oraya taşınıyor. Dolmabahçe dosyası açılırken Topkapı dosyası bu şekilde kapanmış oluyor. Evet, yani kanı akıtılarak öldürülen, bizim resmi bildiğimiz Genç Osman boğularak öldürüldü. Gerçi ona da çok eziyet etmişler. Saldırmışlar falan. Ya akıtmışlardır ya. Biz bunun çetelesini tutamıyoruz tabii. Kesinlikle yapmışlardır. Hatta daha haddi aşan şeyler de söyleniyor. Biz artık o kadarına itibar etmiyoruz. Yazılı kaynak yok diye. Genç Osman'la alakalı.
Bakın burası kuşhane kapısı. Bu gördüğünüz kapı hareme girilen kuşhane. Neden kuşhane deniyor? Çünkü yanda bir daire var. Enderun talebeleri orada kuşlara bakıyorlar. Ve kuşhane kapısından artık dışarı çıkıyoruz. Bu gördüğünüz kapıdan. İşte bu kapıyı kırarak 2. Mahmut'un öldürmek isteyen abisi 4. Mustafa adamları bu kapıyı kırarak buradan içeri maalesef dalmışlardı.